İşte şimdi de lavaşımızı pişirme zamanı. Şimdi dostlar bakın şöyle güzelce taşımızı yıkayacağız. Bu taşın üstünde neler yapacağız neler. Güzel bir taş değerlendirmeliyiz. Önce biraz deterjan getirip güzelce taşımızı tertemiz yıkayalım. Şimdi dostlar taşımızı tertemiz yıkıyorum. Selinen deterjanla sürte. Çünkü bu taşın üstünde bugün size harikalar yaratacak yemekler hazırlayacağım. Oh, buz gibi oldu, tertemiz oldu taşımız. Azıcık bir hamura ihtiyacımız var. Niçin? Toprak cerelerimizi ağzını kapatmak için. Onun için de ne yapıyorum? Şöyle biraz hamur yoğuruyorum. Belki 2 tane de lavaş yapabilirim. Diye azıcık çok yoğuruyorum. Bu kadar yeterli dostlar. Şimdi içine fazla bir şey koymayacağım. Şöyle azıcık bir maya koyacağım. Çok az bir maya. Onda lavaş yapacağım için. Yoksa koymam. Şimdi biraz da un atacağım. Ve çok güzel bir hamurumuz olacak. Oo, tuzu çok aldım. Yeteri kadar koyalım dostlar. Bu kadar yeterli. Dostlar şimdi de diyebilirsem onun adı neydi Dilekçim ya? Lavaş. Hayır o lavaş değil, şu cerelerin adı. Cere. Cere kebap yapacağım. Testi kebap. Pardon, testi kebap yapacağım. Siz nasıl yapıyorsunuz? Sizinden de tavsiyeler alabilirim. Ben eleştirmenize asla kızacak değilim. Çünkü sizlere ihtiyacım var benim. Desteğinize ihtiyacım var dostlar. Siz anlatacaksınız, ben anlatacağım, orta yolu bulacağız. Oo, kaçıyor bakın dostlar. Şöyle orta sertlikte bir hamur yoğuracağım. Şimdi dostlar bakın hamurumuz gayet güzel oldu. İşte ben bu yumuşaklıkta istiyorum. Bundan testilerimizin ağzını kapatacağız. Geriye kalan hamurdan da 2-3 tane lavaş yaparız yanına yemeğe. Şimdi bunu şöyle bir şeyin içine alıyorum. Anne kendi şeyine koy. Neyi? Un poşetine koy. Şöyle un poşetinin içine koyalım. Ağzını da kapatalım. Böylece. Şimdi de taşımızın üstünde bazlamamızı açacağız. Yapacak bir şey yok. Taktan yoksa, oklavan varsa her şeyin var demektir. Bir önceki videoda oklavamız yoktu. Evet. Şimdi de bu taşın yönünü çevirmezsek bu taşı annemle biz getirdik ha. Evet. Söyleyeyim size. Şöyle açarım, ne yapayım? Ucunun yettiği kadar. Güzel güzel lavaşlar yapacağız. Şimdi şeyle yiyeceğiz. Güveçle,
Testi kebabımızla. Testi kebabıyla ama testi kebabı dostlar gerçekten kendimi övmek değil amacım ama gerçekten mükemmel olmuş. Evlerinizde lütfen yapın. Bu zevkten ve bu tattan mahrum kalmanızı istemem asla. Sizler evde bazlamayı hangi hamurla yapıyorsunuz? Hangi unla? Hangi malzemeleri koyuyorsunuz? Ben senin yerinde olsam yerimi değiştirirdim anne. Şuraya otursam açarım Otur. ama Aması takmak zor. yok be. Şimdi şöyle bezimizi seriyorum. Annem her sinirlendiğinde her şeyin bahanesi, suçlusu beni ilan ediyor. Günah keçisi. Sen de günah keçisi olma o zaman, sus. Bana mı vuruyorsun o hamura vururken? Öyle mi duygun alıyor? Aynen öyle. Yazık ayıp. Çok ayıp. Kurbağaların göteceği tuttu. Kurbağalar bile sana muhalefetlik yapıyor. Bana destek oluyor. Canım benim. Canım Ha, aşklarım. Gelin öpeyim sizi. He. Zaten kurbağalar da diyordu ki ne? Hila bir diyordu, destek çıksak ne iyi olur diyordu. Burada balina bile gördüm ha. He. Suyun içinde balina var. Kurbağa yavrularını balık zanneden kızım balina görür işte kurbağa yavrularını görünce. Ya anne o konuya girmeyelim. Ortalama 40 yıl önceydi. He. Tam 40 yıl önce. Bugün gibi hatırlıyorum. He. Kadirli Deresi. Kurbağa yavruları balina olur. Benim kızımın şeyi çok geniş. Hayal dünyam çok geniştir Hayal benim. dünyası çok geniş. Hayal kurmayı çok sever. Her zaman. Vallahi açtım işte ya. Daha ne istiyorsunuz ya? Bakın vallahi mis gibi açtım ha. Herkes evinde açamıyordu. Tek Türk kadını her yerde başarılı ve beceriklidir. Üretmeyi sever. Her şartta, her koşulda. Heyecan yaptım dostlar. Hemen açarım şimdi. Haberim bu kızım varken ben her şeyi yaparım. Un icat olundu yalnız. Dikkatini çekiyorum. Dostlar, ha bu taşın üstünde açmanın tek şeyi hızlı açamıyorsunuz. Çünkü kenarları bir taşa geldi mi deliniyor. Çok şükür bana bahane bulmadı. Çok şükür Allah'ım. Kurban olayım sana. Bugünleri de gördük. Taşa bahane buldu. Şimdi bunu da açtım mı pişirmeye gideceğim dostlar. Hadi gidelim. Taşın her yeri bura gibi olsa tahtaya gerek yok. Buradan bütün malangoz kardeşlere sesleniyorum. Lütfen bana küçük bir ekmek tahtası yapın. Şuraya gelip de benim şu rezil olduğuma acıyım. Ben bu hafta sonra gidip alacağım sana. Ekmek tahtanı da alacağım. Senin tüm setini hazırlayacağım. İşte tamam. Hadi pişirmeye. Pişirmeye gidiyoruz dostlar. Bakın dostlar. Şöyle yağla güzelce sacımızı yağlıyorum ki pas yemiş, pası geçsin diye. Yoksa pası geçmez. Hayvansal iç yağ. Evet. Gömlek. Gömlek yağı yani. Yoksa ne yapamayız? Lavaşımızı pişiremeyiz.
tertemiz oldu. Pası gitti. Şimdi peçeteyle de şöyle siliyorum. Çok güzel oldu tavamız. Pardon, sacımız. Şimdi ekmeğimizi bulacağım, geleceğim. Neredeydi? İşte şimdi de lavaşımızı pişirme zamanı. Bakın dostlar, çok güzel kıpkırmızı pişti. Çok da gevretmeye gerek yok. Lavaşları fazla gevretmeye gerek yok. İşte pişti. Harika oldu. Şimdi de Getir göstersene. Göz göz olmuş. Hadi bakalım. evet. Şöyle bakın, yumuşacık ve çok güzel lavaşlarımız oldu. Bakın ne kadar yumuşak. Şimdi de bir beze saralım. Ve kurumasınlar. İşte tamam. Şimdi ne zamanı? Yeme zamanı. Hadi yiyelim. Oh, harika. Yeme de yanında yat. Hemen şöyle bir bakayım bakalım ben tadına. Etine. Niye hep sen yiyorsun en başta? Al sen ye. Yemeyeceğim. Sadece sormak için sordum. Bakın ne patlıcanları ezilmiş, ne dağılmış, çok güzel olmuş. Tane tane. Tane tane duruyor. Çok güzel pişmiş. Bir de şuraya ekmek bandırsana bir görün. Oh, mis gibi. Ağzım yandı direkt.